Merhaba koçlar, Eylül ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Öncelikle Eylül ayına giriş enerjilerine bir bakalım. Bu ay sizin için beden, zihin, ruh üçgeninde denge kurma, ilişkilerde sınır koyma ve çalışma yaşamında yeni bir düzen oluşturma zamanı. Retro etkilerle birlikte geçmişten gelen bazı yaraların iyileşme süreci hızlanıyor. Güneşin Başak geçişiyle birlikte özellikle günlük düzen, sağlık ve iş ortamı odak noktası haline geliyor. Güneş Başak Burcu'nda 6. evinizde ilerliyor olması sizi günlük yaşamın sorumluluklarına, iş ortamına, hizmet alanına ve sağlığınıza dikkat etmeye yönlendiriyor. Sağlık taramaları, beslenme düzeni iyileştirmek ya da iş yerinizde sistemleri yeniden kurmak için ideal bir süreç. Aynı zamanda bu alanlarda mükemmeliyetçilik tuzağına düşme riskiniz de var. Fazla detaylara boğulmayın. Ay ise 9. evde yüksek öğrenim, inançlar, yurt dışı seyahatler ve hayat felsefenizle ilgili duygusal çalkantılar getirebilir. Ancak ay, kuzey ve güney ay düğümlerine kare yapıyor. İnançlarınızla gerçek arasındaki çatışmalar su yüzüne çıkabilir. Ruhsal yolculuğunuzda bazı kararları sorgulayabilirsiniz. Ben bu yola neden çıktım sorusu içten içe sizi dürtüyor olabilir. Eski kalıplardan sıyrılıp daha sezgisel, ruhsal bir yola yönelmeniz isteniyor. Ancak zihin ile sezgi çatışıyor gibi. Merkür ise Aslan'da retro Kiron'la üçgen yapıyor. Merkür 5. evinizde hareket ediyor. Bu da yaratıcılığınızı, aşk hayatınızı, çocuklarla olan ilişkinizi ve kendinizi ifade tarzınızı gündeme getiriyor. Kendinizi ifade etme arzunuz çok yüksek. Ancak geçmişte yaşadığınız değersizlik ya da reddedilme temaları bu dönemde tekrar su yüzüne çıkabilir. Retro Kiron 1. evinizde. Bu da özdeğer yaralarının şifalanması için müthiş bir fırsat. Bu açı kendinizi sahneye koyma cesareti verirken içten bir şifa süreci de başlatıyor. Konuşun, yazın, anlatın. Kelimeler bu ay sizin için ilaç olabilir. Mars ise Terazi burcunda, Yengeç'teki Jüpiter'le kare açıda. Mars şu anda ikili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik alanınızda hareket ediyor. Mars terazide zararda olsa da size karşı tarafla denge kurmayı öğretiyor. Ancak Jüpiter'in aile, kökler ve duygusal temalar alanında olması aile içi tartışmalar, ilişki ve ev hayatı dengesizlikleri, hatta geçmişten gelen ailevi baskılarla yüzleşmelere neden olabilir. Aileden gelen şartlanmalar mevcut ilişkilerinizi etkileyebilir. Eş, sevgili ile birlikte hareket etme ile kendi iç huzurunu koruma arasında sıkışabilirsiniz. Aileden gelen yüklerle partnerinize yüklenmeyin. Herkesin rolü netleştirmek önemli. Satürn ve Neptün Koç burcunda retroda 1. evinizde. Bu çok önemli. Hem Satürn hem Neptün sizin yükseleninizde, yani doğrudan kişiliğinizi, iradenizi ve yaşam yolunuzu etkiliyor. Retro olmaları sizi kendi iç yapınızı, sorumluluklarınızı ve hedeflerinizi yeniden yapılandırmaya zorluyor. Kendim gibi miyim sorusu kaçınılmaz. Neptün ile Satürn birlikte burada hayal ile gerçek, inanç ile disiplin arasında sağlam bir köprü kurmanızı istiyor. Uranüs ise ikizlerde durağan halde. 3. evdeki Uranüs duran konumda ve çok belirgin bir zihinsel uyanış vurgusu taşır. İletişim, eğitim, kardeşler, kısa yolculuklar alanında ani farkındalıklar, şok edici haberler ya da fikir değişimleri gündeme gelebilir. Duran pozisyon bir gezegeni daha güçlü yapar. Sözcüklerinizle devrim yaratabilirsiniz. Teknolojik atılımlar ya da internet üzerinden yapılan işler için tetikleyici bir süreç. Bir de gökyüzünde uçurtma açı kalıbı var. Kuzey ay düğümü, Jüpiter, Lilith ve Güney ay düğümünün oluşturduğu bu yapı sizin için çok derin ruhsal temaları barındırıyor. Özellikle Lilith gölge duyguları, bastırılmış korkuları, kıskançlık, kontrol ihtiyacını gündeme getirebilir. Jüpiter ise 4. evde aile ve duygusal güvenlik arzusu büyüyor ama sizi sınırlayabilir.
Kuzey ay düğümü 12. evde, bilinçaltınız sizi ruhsal bir sıçramaya çağırıyor. Ancak enerji Güney ay düğümüne aktığı için siz bunları zihinsel olarak çözmeye çalışırsanız kaçırırsınız. Teslim olun, sezgilerinize güvenin, rutinlerinizi ruhunuza hizmet edecek şekilde sadeleştirin. Plüton Kova'da retro ve Uranüs'e üçgen yapıyor. Sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız ve geleceğe dair vizyonlarınız dönüşüyor. Yeni fikirler, yeni bağlantılar size hayatınızda bambaşka kapılar açabilir. Düşünsel düzeyde devrim yaratacak bir enerjiye sahipsiniz. Eski toplulukları bırakmak, yeni bilinç gruplarına dahil olmak gündeme gelebilir. Yükselen koçlar, bu enerjilerle Eylül ayına giriyorsunuz. Sağlığınıza dikkat edin bu süreçte. Vücudunuz size çok şey anlatıyor olabilir. Aşk hayatınızda açık iletişim kurun. Yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun. Geçmiş aile kalıplarını fark edin. İlişkilerinize yansıtmamaya çalışın. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Yaratıcılığınızı bir hobiye veya projeye dökün. Ruhsal pratiklere zaman ayırın. Meditasyon, dua, içe dönüş size çok iyi gelecektir. Sosyal çevrenizi güncelleyin. Zihninizi beslemeyen bağlantılarla vedalaşın. Bu Eylül ayına giriş enerjileri ve önerilerimiz bu şekildeydi. Şimdi astrolojik gündeme geçmek istiyorum ama ondan önce minik bir hatırlatma yapacağım. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve minicik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi Eylül ayı gökyüzü gündemine başlıyorum. Sevgili koçlar, Eylül ayı ilk yarısı sizin için özellikle ilişkiler, iş hayatı ve içsel dönüşüm açısından oldukça güçlü ve dikkat çekici bir süreci başlatıyor. 5 Eylül'de Mars'ın Jüpiter'e yaptığı kare açı hem finansal kararlarınızı hem de yakın çevreyle olan iletişiminizi ciddi şekilde etkileyebilir. Eylemlerinizi hızlıca ortaya koymak isteseniz de duygusal tepkileriniz ve maddi güvenceniz arasında bir iç çatışma yaşanabilir. Bugünlerde fevri kararlar yerine dengeli adımlar atmaya çalışın. Aynı gün Merkür'ün Uranüs'e yaptığı bir kare açı var. Özellikle iş ortamında ve sağlıkla ilgili konularda ani gelişmelere açık olduğunuzu gösteriyor. Rutinleriniz bir anda değişebilir. Teknolojiyle ilgili sorunlar ya da beklenmedik haberler kafanızı karıştırabilir. Zihinsel anlamda esnek olmanız gereken günler. 7 Eylül'de Balık burcunda bir ay tutulması var. Sizin için derin bir ruhsal temizlik ve arka planda dönen konuların tamamlanması anlamına geliyor. Bastırdığınız duygular, bilinçaltı korkuları ya da geçmişten taşıdığınız yükler artık arınmak istiyor. Bu tutulma sizi içsel olarak yeniden doğuma zorluyor. Uykularınızda yoğun rüyalar, farkındalıklar, hatta mistik deneyimler yaşayabilirsiniz bu süreçte. 13 Eylül'de Güneş-Merkür kavuşumu var ve bir uçurtma kaçı kalıbı oluşuyor. Zihinsel berraklık ve kadersel bir farkındalık getiriyor bu da size. Özellikle iş ortamında, sağlıkla ilgili kararlarınızda ya da günlük yaşantınızdaki verimlilikle ilgili önemli bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Bu dönem bir danışmanlık almak, yeni bir beslenme düzenine başlamak ya da bir proje başlatmak için destekleyici. Aynı gün oluşan büyük su üçgeni sezgilerinizin çok güçlendiğini ve ilişkilerde daha derin bağlar kurabileceğini gösteriyor. Ailevi konular, içsel güvenlik ve sezgisel yönünüz öne çıkabilir. 16 Eylül'de aile Jüpiter kavuşuyor. Maddi alanlarda bir büyüme fırsatı sunuyor. Aileden destek almak, evle ilgili yatırımlar yapmak, taşınmak ya da bir gayrimenkul konusu çözmek için güzel bir enerji. Güneşten gelen destek sayesinde bu sağlamlaştırıyor. 18 Eylül'de Merkür Terazi burcuna geçiyor. Artık odağınız tamamen ilişkiler, ortaklıklar ve denge kurmak üzerine kayıyor. Fakat retro Satürn ve Neptün'le yaptığı karşıtlık özellikle bazı ilişki dinamiklerinde yüzleşmeniz gereken gerçeklerle sizi karşı karşıya bırakabilir. Kafanızda netleştiremediğiniz şeyler varsa bu dönemde sis perdesi aralanmaya başlar. Sevgili koçlar, Eylül'ün ilk yarısı sizden içsel dönüşüm, duygusal cesaret
ve kararlarınıza sezgisel bir zemin oluşturmanızı istiyor. Her bitiş yeni bir başlangıcın habercisidir. Yeter ki içsel pusulanızı dinleyin. Eylül ayının ikinci yarısı gökyüzü sizleri oldukça yoğun, hatta kaderi şekillendiren temalarla baş başa bırakıyor. Bu dönemde birçok gezegenin geri harekette oluşu, tutulmalar ve uçurtma açı kalıpları hayatınızda derin farkındalıklara ve önemli dönüşümlere işaret ediyor. 19 Eylül'de bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Özellikle ruhsal farkındalığınızın artacağı bir sürece işaret ediyor. Kontrol dışı gelişmeler sizi geçmişe, köklerinize ve iç dünyanıza yöneltebilir. Özellikle çalışma koşullarınız, sağlığınız ya da günlük alışkanlıklarınızla ilgili bazı yüzleşmeler yaşamanız mümkün. Sezgilerinize kulak verdiğinizde neyi bırakmanız ve neye tutunmanız gerektiğini daha net göreceksiniz. Aynı gün oluşan yod açı kalıbı ise ki Tanrı'nın parmağı da derler bu açı kalıbına, ilişkilerde ve kariyerinizde ani yön değişikliklerine neden olabilir. Venüs ve Mars'ın Satürn'e yaptığı 150'lik açılar sizi kendi değerinizle ilgili sorgulamalara sürükleyebilir. Belki de artık kimseyi memnun etmek için kendinizden ödün vermemeniz gerektiğini fark edeceksiniz. 21 Eylül'de Başak Burcu'nda bir parçalı güneş tutulması var. Özellikle iş, sağlık ve günlük yaşam alanlarınızda önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Güneş ve Ay hem retro Satürn'e hem de retro Neptün'e karşıtlık yaparken gerçeklerle hayaller arasındaki farkı net biçimde görebileceksiniz. Kendinizi yorgun, hatta kararsız hissedebilirsiniz. Ama unutmayın, bu tutulma sizi zayıflatan alışkanlıkları bırakmanız ve yaşamınıza yeni bir düzen getirebilmeniz için güçlü bir fırsat sunuyor. 22 Eylül'de Güneş Terazi burcuna geçiyor. Odağınız net biçimde ilişkilere kayıyor. Bu süreçte hem ikili ilişkilerinizde hem de ortaklıklarınızda adalet, denge ve eşitlik temaları ön planda olacak. Ancak Güneş'in retro Satürn ve Neptün'e karşıtlığı karşınızdaki insanların size yansıttığı hayal kırıklıklarıyla yüzleşmenize neden olabilir. Aynı gün Mars'ta Akrep Burcu'na geçiyor. Sizin için parasal ve duygusal anlamda daha derin, daha stratejik kararlar alacağınız bir süreci başlatıyor. Kiminle ne kadar yakınlaşacağınızı, kime güveneceğinizi sorgulamanız olası. 23 Eylül'de tekrar bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Bu uçurtma açı kalıpları eğer uçurtmayı uçurtabilirseniz sizi uçurtur. Sizin için zihinsel anlamda bir sıçrama olabilir. Büyük resmi görmeye başlıyorsunuz. Ancak aynı gün meydana gelen yod açı kalıbı, bakın yine bir Tanrı'nın parmağı açı kalıbı, bilinçaltınızdan gelen korkularla mantığınız arasında bir çatışma yaratabilir. Özellikle iş ve para konularında içgüdülerinizi takip etmek yerine stratejik ve akılcı ilerlemek çok önemli. 24 Eylül'de Mars'la Plüto arasında bir kare açı var. 2 tane malefik sizi iş hayatınızda ya da toplum önündeki duruşunuzda daha güçlü olmaya zorlayabilir. Ancak bu güç savaşı takıntılı davranışlara dönüşmemeli. Kontrolü elinizde tutmak isterken karşı tarafı ezmemeye dikkat etmelisiniz. 29 Eylül'de ise Güneş ve Ay arasında bir kare açı var. Özel hayatınızla kariyeriniz arasında bir denge kurmanız gerektiğini gösteriyor. Aynı gün Merkür ile Jüpiter arasında da bir kare açı var. Alacağınız haberlerin abartılı olabileceğini ve aşırı iyimserliğin yanıltıcı sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Ancak endişelenmeyin. Bu dönemde gökyüzünde Uranüs, Neptün ve Plüto arasında uyumlu açılar var. Sizi daha yüksek bir bilinç düzeyine taşıyor. Yani kriz gibi görünen her şeyin altında aslında sizi özgürleştirecek ve dönüştürecek bir potansiyel var. Sonuç olarak sevgili koçlar, Eylül ayının bu ikinci yarısı sizi hem ruhsal hem fiziksel olarak yeniden yapılandırıyor. Direnmek yerine teslimiyet, yüzleşmek yerine şifalanmak sizi daha güçlü kılacak. Hayatınızda sizi aşağı çeken her şeyi geride bırakmak için evrenin sunduğu bu göksel desteği akıllıca değerlendirmeniz önemli olacak. Farkındalıklı bir Eylül ayı geçirmenizi dilerim.
Sevgiyle kalın.